böyle Beşar Esed zamanında insanlar buraya gelmeye çok korkuyormuş. Hele çocuklar kesinlikle gelemiyorlarmış. Bu zamanında burada birçok insan Güney Amerika'ya göç etmiş arkadaşlar. Hicaz Demiryolu'nun Şam istasyonundayım. Bu kişi görüyorsunuz, yanında da Arabistan'ın Lawrence var. Bilmiyorum biliyor musunuz ama arkadaşlar, yeni bir Şam gününden herkese selamlar. Şimdi bu dar sokaklardan Bab Toma'ya doğru gidiyorum. Ben dün bayağı bir dolaştım buraları. Ama size şunu söyleyeyim, en sevdiğim yer kesinlikle Bab Toma oldu. Çok güzel bir semtti. Şimdi tekrar oraya doğru gidiyorum. İsmi de güzel, Bab Toma. Eski yerleşim yerine açılan 7 kapıdan biri Bab Toma. Burada bir de dikkat ettiğim bir husus var. Arabalar genel olarak çok eski. Bayağı bir eski. Burada para bozdurdum, $50. 137'den bozuyor. 6.850 Suriye pound'u yaptı. Bu kara borsa fiyatı bu arada. Resmi kur 11 binlerde. Yani aşağı yukarı %20'lik bir fark var arkadaşlar. Piyasa ise bu kara borsa fiyatına göre. Mesela bir şey hesaplandığı zaman buradaki fiyatı baz alıyorlar. Burayı mutlaka listenize ekleyin. Baksanıza bir Fransız yapıları falan var. Güzel görünüyor yani. Tercihe göre değişir ama lüks oteller falan var, butik oteller. Bu bölgede tercih edilebilir. Selamünaleyküm. Selam. One, this, Zaten. yeah, two. Okay. How much? Sitte. Sit, 6,000. 6.000 arkadaşlar. هي إذا سمحت Şükran. Arkadaşlar aldım. Şunlar. One tea. Tea. Big. Big. No şaka. No şeker. This. Okay. Mesela. Arkadaşlar şu alanın çayı gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Parka oturdum. Burada kahvaltı yapacağım. Bakın şunları aldım. Şöyle zahterli ekmek. Ve 2 tane de küçük lahmacuna benzer bir şey aldım. Bakalım tadı nasıl. Gerçekten çok lezzetliymiş. Zahterli ekmeğe bayıldım. Lahmacuna benzer şeyi deniyorum şimdi. Zahterli ekmek çok iyiydi. Lahmacuna benzeyen şeyi çok beğenmedim. Yine ilginç bir mahalleye girdim. Burada taş evler var. Karşısında da hemen klasik Suriye evleri. Muhtemelen kerpiçten yapılmış bunlar. Selamünaleyküm. Ben bu arada bu mahallenin adını bilmiyorum. Bir yere doğru gidiyorum. Aslında bildiğim yolu vardı da navigasyon burayı gösterdi. Hem de buraya hiç girmedim. Bu yolu da deneyimlemiş oluruz. Arkadaşlar bir semte geldim. Yani burası, şöyle söyleyeyim, eski bölgeye göre fiyatlar bayağı fark ediyor. Her şey fark ediyor. Suriye'de mate çayı meşhurmuş arkadaşlar. Ben çok şaşırdım.
Şimdi size ilginç bir bilgi vereyim. Ben burada her yerde mate bardağı gördüm. Ya bir türlü anlamlandıramadım neden burada mate var diye. Çünkü mate genelde Güney Amerika'da meşhur olan bir içecek. Zamanında burada birçok insan Güney Amerika'ya göç etmiş arkadaşlar. Demek ki kültürel etkileşimden dolayı da buraya mate gelmiş. Öyle. 19. yüzyılın sonlarında Suriye'den Güney Amerika'ya büyük bir göç dalgası olmuş. En çok göçü Brezilya, Arjantin ve Venezuela almış. Belki size ilginç gelecek ama resmi rakamlara göre dünya üzerinde en çok Suriyeli 4 milyonla Brezilya'da yaşamaktadır. Birkaç kuşak geçtiği için Güney Amerika toplumuna tamamen entegre olmuşlar. Yine resmi rakamlara göre Türkiye ise 2. sırada yer almaktadır. Şimdi Sultan Abdülhamit Han'ın vizyon projesinden biri olan Hicaz Demiryolu'nun Şam istasyonundayım. Bilet kişisi burada. 2. klas ve 3. klas diye yazıyor. Renkli vitraylar da döşemişler. Gerçekten çok güzel görünüyor. Faaliyette değil ama İnşallah en kısa sürede burada faaliyete girer. İstanbul'dan yola çıkan bir hacı adayı kesintisiz olarak Mekke'ye ulaşması amaçlanmış. Fakat yaşananları biliyorsunuz. Büyük oyunlar yapılarak o yolu tahribata uğratmışlar ve bu proje yarım kalmış. Manzarası da böyle arkadaşlar. Hemen önünde bir lokomotif var. Görevliler çok sıcak karşıladı. İçeride Türkçe bilen bir arkadaş vardı. Sağ olsun onunla biraz sohbet ettik. Diyor ki burası açılmayacak arkadaşlar. Burası müze olarak faaliyetine devam edecek. Ama başka bir yere yapılıyor. O zaman belki bu devasa proje faaliyete girer. Burada çok fazla şişa var. Burası tam bir şişa cenneti. Suriyelilerin en büyük keyiflerinden biri şişalar. Burası sahabiler mezarlığı arkadaşlar. Birçok sahabe de burada yatıyor. Mekanları cennet olsun. Arkadaşlar restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bilal-i Habeş'in kabrine geldim. Burası sahabiler mezarlığı. Bilal-i Habeş de İslam tarihindeki ilk ezan okuyan sahabelerden biri. Mekanı cennet olsun. Şu anda burada bir çalışma var. TİKA tarafından yapılıyor. Sağ olsunlar beni içeriye aldılar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hiç zorluk çıkartmadılar. Aklınızda olsun, Bilal-i Habeş'in bulunduğu mezarlık şehir merkezine çok yakın. Çok rahat bir şekilde yürüyerek gelebilirsiniz. Burada bir sürü mezar taşı yapan yer var. Görürsünüz zaten. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu an TİKA tarafından çalışma yapılıyor. Muhtemelen siz geldiğinizde çalışmalar bitmiş olur. Daha rahat ziyaret edebilirsiniz. Sağ olsunlar beni de aldılar içeriye. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu bölgede mezar taşı yapılıyor arkadaşlar. Kurban Bayramı öncesi olduğu için inanılmaz bir kaos var Şam'da. Her yer çok kalabalık. Trafik kalabalık, insanlar kalabalık. İnanılmaz bir şey var, kaos var. Papazeliği var. Yani tıklım tıklım. İnsanlar bayram alışverişi yapıyor.
Burası da Azam Sarayı. Çok güzel ve etkileyici. Şam'ın merkezinde bulunuyor. Gelirseniz vaktiniz varsa uğrayabilirsiniz. Arkadaşlar İbrahim'le de 2 gün önce Halep'ten dönerken tanıştık. Otobüste. Sağ olsun bayağı yardımcı oldu bana. Welcome in Damascus and Aleppo. What do you think about Türkiye? Wallah, I love it, Turkey, and I want to visit this country and Istanbul and Ankara. But we have some problem to solve this with all the countries. İnşallah. İnşallah. We are waiting every time. Inshallah. İbrahim bu arada bu savaş döneminde gelmemiş. Bu Halep'te yaşamış. Ama İstanbul'a ve Ankara'ya gelmeyi çok istiyor. İnşallah gelir. Gelirse de bekleriz. Biz Azim Palas. Yes. Like me, Esmat Hilal, the next name. Asad Azam. Bu da Azam'mış. Arkadaşlar That's like the Bedouin. Arap ziyaretçileri burada ağırlıyorlarmış. Böyle yerde oturuyorlarmış. Böyle 1 gün 2 gün de kalabiliyorlarmış. Bundan dolayı böyle bir konsept hazırlanmış. Burada Avrupa'dan gelen ziyaretçiler için o da işte yarım saat, 1 saat falan görüşüp gidiyorlarmış. O yüzden onların konsepti daha farklı. Sultan Mahmud Awal. Sultan Mahmut. Sultan Mahmud Awal. Burası hamam. Bakın şöyle bir görüntüsü de var. Gerçekten güzel görünüyor. O zamanki keseler. Burası neymiş? Ha, burası da ateşmiş. Ateş kurdu yanıyormuş muhtemelen. No test? Test? Test. Ha, in Turkey test. I try. Test? Here no. No. You want to test it? No. We have here. No. Vallahi no. Arkadaş diyor ki denemek ister misin de. Vallahi ben şu an deneyemem. Böyle hamam. This is the coffee. Kafe. Burası da sarayın But kafesi. the man for all these years coming at the night to take some story for this and hit the movie for all these years. Burada yapıyorlarmış arkadaşlar. Gösteri falan izliyorlarmış. Görüyorsunuz Hacivat ve Karagöz var. Do you know Hacivat ve Karagöz? Karakozy was. Hacivat and Karagöz. اهلا وسهلا ويلكم Eyvallah. اهلا وسهلا Eyvallah. اهلا وسهلا Allah يسعدك. تاخذ راحتك İşte öyle Hacivat ve Karagöz'ü de görünce şaşırdım. كل عام وانتم بخير Ben de onlara اضحى مبارك Hacivat ve Karagöz'ün Bursa'da yaşadığını söyledim. اهلا وسهلا Belki bilmiyorlardır. Okay. And shisha. The old shisha. Evet ve vazgeçilmez olan şişa o zamanlarda bile varmış. O zaman bile içiyorlarmış. Suriye'nin olmazsa olmazı. Burada da hacca gidecekleri zaman gelip hazırlanıp bu şekilde kıyafet giyip gidiyorlarmış. Döndükten sonra da şöyle ufak bir gösteri yapılıyormuş. Sufi gösterisi. Buradaki klasiklerdenmiş. O zaman deve bu şekilde hazırlanıp yola çıkıyormuş kafile. Arkadaşlar burası da Kral Faysal'ın odası. Şu işlemeler tamamen el yapımıymış. 450 yıllıkmış. Arkadaş şöyle söyledi. Kral Faysal'la bu arkadaşlar. Bu kişi görüyorsunuz. Yanında da Arabistanlı Lawrence var. Bilmiyorum biliyor musunuz ama kendilerine ilk başta Suriye'nin krallığını veriyorlar. Fakat 5-6 ay sonra bir iç karışıklık çıkıyor ve elinden alınıyor. Daha sonra onu Irak'a kral olarak atıyorlar. Öyle bir durum var. Kralın olduğu yer. These working playing Yeah, game. Bersis. Bersis. The name Bersis. Bersis game. Yeah. Ha. Kadınlar bu şekilde taş oyunu oynuyorlar. Bersiz deniyor yani ben öyle anladım. Kralın annesi de çocuğa bakıyormuş zamanında. Böyle bir durum var. İnanılmaz ince bir işçilik var. Böyle buralarda. Her yerde şöyle bir havuz var her odada. O da benim dikkatimi çekti. Şöyle ilginç bir şey gördüm bu Azem Sarayı'nda. Şu an selamlık kısmındayız.
Bu gördüğünüzde zamanında burada camı ısıtıp şekil veriyorlarmış arkadaşlar. Yani ben bayağı şaşırdım. Hatta şu yerde gördüğünüzde cam. Bakın şu şekilde ürünler çıkıyor. Azam Sarayı'nın içerisindeki en çok şaşırdığım şey buydu. Here for the naked, I don't know the name of this. Shoes. This, no, Ay, kemer, VC kemer. yeah. Burada da kemer yapılıyormuş arkadaşlar ve ayakkabı yapılıyor deriden. Yine sarayın içerisinde. Bu da çok ilginç geldi bana. Yani böyle şeyler sarayın içerisinde mi yapılıyordu? Vallahi oldukça etkileyici. Arkadaşlar burada da trikodan ürünler yapıyorlar. Vay be. Burası tam bir üretim merkeziymiş. Ya dışarıdan değil de ihtiyaç olan her şey burada üretiliyormuş. Bu bölümde de bakır işlemeciliğini görüyorsunuz. Yine sarayın içerisinde bakır ürünler yapılıyormuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani bölümden bölüme geçerken neyi şaşırtır diye geziyorum. Hiç beklemediğim şeyler çıkıyor. Gerçekten bayağı şaşırtıcı bir saray. Azam Sarayı. Here the people for always art for on the Burada da sanat halini görüyorsunuz. and making this for Bakın şu ürünleri, şunlar hep musluk. Burada şu an bile kullanılıyor yani görüyorum ben. Camilerin abdest alma yerlerinde bile şunlardan var hala. Şam gezimiz devam ediyor. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Burası gezimizin kültürel kısmı arkadaşlar. Giriş ücretleri bayağı cüzi. I remember 6 months, but 2 months. Arkadaşlar o Kral Faysal vardı ya az önce, Şerif Hüseyin oğluydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. O 2 aylık bir krallık yapıyor burada. Tabii şöyle hatırlıyorum ben. Halk isyan ediyor bir şekilde. Ve buranın krallığından alınıyor, Irak'a gönderiliyor. Öyle bir durum var. Orada da ne kadar yaşıyor bilmiyorum tabii ki. Arkadaşlar burada da hoca Kur'an-ı Kerim bilmeyen insanlara Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Çocuklara, yaşlılara, kim gelirse öyle bir sistem var. Amcamız çok güler yüzlü. جيد جدا. He's talking everything it's good after for the new Syrian opening and we can't to go for the masjid. We have It is closed. no closed, but the people are scared for coming. Okay. Everybody in Syria, after ending the school, sending his children inside to learning the Quran and learning the Dua. Wow. Yeah, but the people in Syria are scaring for coming to masjid. After going Bashar al-Assad, we can't going on in the masjid. Okay, thank you. Arkadaşlar şimdi Beşar el-Esed zamanında insanlar buraya gelmeye çok korkuyormuş. Hele çocuklar kesinlikle gelemiyorlarmış. İnanılmaz bir korku hakimmiş o dönemde. Fakat yeni yönetimle birlikte bu konuda daha rahat olmuşlar. O yüzden çok şükür diyorlar. Böyle bir durum yaşanıyormuş önceden.